Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Tek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Baklavaya en yakın kolay tatlı tarifi hazırlıyorum. Kadayıflı ve cevizli muhteşem oluyor. Mutlaka deneyin. Baklava aşamayanlar için pratik, lezzetli bir tariftir. Kolaylıkla deneyebilirsiniz. Tarifimize ilk olarak şerbetimizi hazırlayarak başlayalım. 3,5 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı içme suyu, suyu kaynatmaya bırakalım. Kaynayan sıcak suya şekerimizi atalım ve eriyene kadar karıştıralım. Kaynayınca 2-3 damla limonun suyunu sıkalım. 20-25 dakika kıvamlı bir şerbet hazırlayalım ve soğutmaya bırakalım. 125 gram tereyağı, 1 adet tam yumurta, 2 yemek kaşığı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı sirke. Tüm malzemeyi elimizle homojen olana kadar yoğuralım. Yarım su bardağı irmik, 1 su bardağı unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, hamuru tezgah üzerine alıyorum. Kalan unu da ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlıyorum. Hazırladığım hamuru 2 eşit olacak şekilde bezeye kestim. Fırın kağıdı arasında ince olana kadar açalım. Evet, merdane yardımıyla fırın kağıdı ebatına gelene kadar açmaya devam ediyorum. Gerekirse diğer bezeden ilave yapabilirsiniz. Evet, incecik olana kadar açalım. Bu tatlının en büyük özelliği ince açılmasıdır. Kenarlarındaki fazla hamurları da keserek bezeye ekliyorum. Üzerindeki fırın kağıdını alalım. Yarım su bardağı tel kadayıfı, yarım su bardağı ceviz veya fındık karıştıralım. Ben fındık kullandım, cevizim kalmamıştı. Fındık veya cevizin çok ince çekilmiş olmasına dikkat edelim. Bir kaşık yardımıyla üzerine hamurun ince bir tabaka halinde dökelim. Evet, elimizle bastıralım veya merdane yardımıyla üzerinden geçerek iyicene kadayıfın ve cevizin hamura yapışmasını sağlayalım. Hamurumuzu ortadan ikiye keselim. Tekrardan ortadan keselim.
Her kareyi tekrardan ikiye keserek ince şeritler halinde hazırlıyorum. Böyle 1 santim genişliğinde olana kadar kesmeye devam ediyorum. Tam ortasından tekrardan keselim. Dikkatli bir şekilde rulolar saralım. Ruloları sararken sıkı bir şekilde sarmaya dikkat edelim. Evet, tüm hamuru aynı şekilde hazırlamaya devam edelim. Evet, ruloları hızlı bir şekilde sararak tepsiye alıyorum. Hepsine şekil verdim. 170 dereceli fanlı fırında üzeri hafif pembeleşene kadar pişirmeye bırakalım. Evet, tatlımız pişti. Hemen fırından çıkartıyorum. Tatlımız sıcak, şerbetimiz buz gibi olacak şekilde şerbetini verelim. Şerbetin hepsini verdim. Mutlaka bir gün tatlınızı dinlendirin. Benim vaktim olmadığı için sizler için servise hazırlıyorum. Evet, kolay tatlımız yemeğe hazır. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.